GZT'den herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Hadi gelin sizinle bir şey deneyelim. Şimdi gözlerinizi kapatın ve soracağım sorunun yanıtını vermeye çalışın. Kapadınız mı? Tamam, soruyorum. Ne yapacağı bir türlü kestirilemeyen, içeride neler olup bittiğine dair kimsenin pek fikri olmayan, sürekli füze testleri yapan ülke neresi desem ne yanıt verirsiniz? Hepimizin aklına aynı ülke geliyor değil mi? Kuzey Kore ve ismi ülkeyle özdeşleşen devlet başkanı Kim Jong-un. 2023 henüz bitti. Maalesef çoğumuz için zorluk, acı, savaş ve diğer tatsız hatıralarla hatırlanacak bir yıl oldu. 2024'e girerken hepimiz iyi dileklerde bulunduk. Daha dileğimizin son cümlesi bitmeden dünyanın dört bir yanından kötü haberler gelmeye devam etti. Küle dönen uçaklar, büyük depremler, doğal afetler ve diğerleri. Tüm bunların arasında aslında o an dikkatimizi çok çekmeyen ama bize göre son derece kritik bir detay daha var. 4 Ocak'ta Kuzey Kore ismini söylemekte zorlanacağımız, haritada asla tek seferde gösteremeyeceğimiz bir yer olan Yongpyong adasına ateş açtı. Burası Güney Kore'ye bağlı bir adalar bölgesi. Güney'in iddiasına göre kuzey tarafından bu bölgeye 200'ün üzerinde top mermisi ateşlendi. Mermiler tampon bölgeye düştü. Ölen kimse olmadı. Yine de Güney Kore bölgede yaşayan siviller için tahliye edilmesi kararını aldı. Buradan bakınca bize ne bundan diyebilirsiniz. Ama inanın öyle değil. Çünkü küresel bir felaket yaşanacaksa başrolde bu bölgenin olması hiç de sürpriz sayılmaz. Hem Kuzey Kore hem de Güney Kore'yi içine alacak bir savaş ABD'den Çin'e, Japonya'dan Rusya'ya, Türkiye'den Avrupa ülkelerine kadar çok geniş bir coğrafyada etkileri olabilir. Peki ne oldu da Kuzey Kore böyle bir adım attı? Durun. Biz de biliyoruz Kuzey'in sürekli yeni füze ateşlediğini, nükleer geliştirmelere son süratle devam ettiğini ya da elindeki kıtalar arası balistik füzeleri geçit törenlerinde mesaj olarak sergilediğini. Evet, Kuzey Kore bir şekilde sürekli benzer konularla dünyanın gündeminde. Adaya yapılan top atışına geleceğiz ama belki de fotoğrafın bütününe bakmadan bu detayı anlamak pek mümkün olmaz. O nedenle gelin Kuzey Kore'nin hem askeri gücüne hem bölgedeki mevcut duruma beraber bir bakalım. Kuzey Kore ne zaman kuruldu? Yönetim biçimi nasıl? Sosyal hayatta neler var gibi soruların yanıtı bu videoda yok. Biz doğrudan meselenin askeri boyutuna odaklanacağız. Önce herkesin bildiği ama bizim bir kez daha hatırlatmak istediğimiz bir bilgiyle başlayalım. Kuzey ile Güney arasında 1950 yılında başlayan savaş 3 yıl sürdü. Önce ABD ve müttefiklerinin, sonra Sovyetlerle Çin'in müdahil olmasıyla küresel bir boyut kazandı. Savaş Temmuz 1953'teki Ateşkes Anlaşması ile sona erdi. Buraya dikkat. İki taraf bir barış anlaşması imzalamadı. Bu nedenle iki ülke kağıt üzerinde halen savaş halinde. Ateşkesin somut yansımalarından biri de Kore tarafsız bölgesinin oluşturulmasıydı. Böylece Kuzey ile Güney arasında neredeyse kimsenin yaşamadığı 4 kilometre genişliğinde 250 kilometre uzunluğunda asker ve silahtan arındırılmış bir bölge ortaya çıktı. Kuzey Kore'nin 200 topçu mermisi ateşlediği yer aslında karasularında devam eden bir tampon bölge. Yani kuzey tarafı kağıt üzerinde iki tarafında gerçek mühimmatla tatbikat yapılamaz diye anlaşmaya vardığı bir yere atış yaptı. Aslında söz konusu krizin ev sahibi olan ada daha önce de benzer olaylara sahne olmuştu. Örneğin 2010 yılında kuzeyden açılan ateşle bölgedeki 4 kişi ölmüştü. Yine aynı yıl Güney Kore donanmasına ait bir savaş gemisi Kuzey Kore denizaltı tarafından vurulmuş, 46 denizci hayatını kaybetmişti. Tansiyonun bir anda yükselebildiği bölgede son gelişmeler kimileri tarafından alarm zilleri olarak kabul ediliyor. Bu düşünceyi savunanların argümanları aslında pek de boş sayılmaz. Çünkü son yıllardaki kimi küresel gelişmelerin doğrudan bu bölgeyle ilgili olduğunu düşünüyorlar. Örneğin ABD'nin donanmasını yeniden düzenleyip ağırlığı Hint-Pasifik bölgesine kaydıracağını duyurması, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez silahlanma konusunda elinin bu kadar rahatlaması, Suriye ve Rusya'nın mevcut durumu, Çin ile İran'ın ABD tarafından sürekli tehdit edilmesi gibi etmenler akla ilk gelenler. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da böyle düşünüyor olacak ki birbiri ardına füzeler ateşleniyor, nükleer testler yapılıyor ve bir şekilde dünyaya mesaj vermek istiyor. Bu mesaj bizle beraber siz de gidersiniz mi? Yoksa elimizdekilerle bölgeyi cehenneme çevirebiliriz mi? Şimdilik bunu kestirmek zor. Herkesin merak ettiği sorulardan biri gerçekten de Kuzey Kore'nin askeri açıdan ne kadar güçlü olduğu. Buna cevap vermek inanın kolay değil. Çünkü ülke tam bir kapalı kutu. Bırakın askeri istihbari açıdan bilgi edinmeyi, Kuzey Kore'de sivil hayat nasıl işliyor, sosyal hayatta neler yaşanıyor bunu bile bilmek neredeyse imkansız. Ülkeye girişler çok kısıtlı. Çıkışlarsa neredeyse imkansız. Batı medyasında verilen bir örnek ile durumun ne boyutta olduğunu anlatıp işin askeri boyutuna devam edelim. İddia şöyle. Diyelim ki bir şekilde turist vizesi aldınız ve Kuzey Kore'yi gezmeye gittiniz. Uçaktan indiğiniz ilk andan itibaren devlet görevlileri sizi asla yalnız bırakmıyor. Ülkenin geçmiş liderlerinden birinin fotoğrafını çekerken diyelim ki kadraj yamuk oldu ya da fotoğraf flu çıktı. Resmi
görevliler o an sizin makinenizi alıp o fotoğrafı siliyor. Turist rehberinin sizi götürdüğü restoranda diğer masaların dahi devlet görevlileri olduğu ve turist kafilesi gittikten sonra onların da oradan kalktığı iddiası da var. Batılı bir gazeteci Kuzey Kore ziyaretinde bir otomobil bayisine durduklarını, orada Korelilerin araba aldıklarını gördüklerini anlatmıştı. Ama orada araba alan ailelerden birini gittikleri başka bir yerde daha görmüştü. Dışarıya bakın biz de normal bir ülkeyiz demek için tüm ülke film setine çevrilmiş diye özetliyor yaşadıklarını. Ülkede yabancı bir yayın kuruluşu ya da sosyal medya uygulamaları zaten yok. Medya ve haberleşmenin tüm kontrolü devlette. Özel bir basın kuruluşu da yok. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ni geçen yıl kimin kazandığını ya da Michael Jackson'ın öldüğünü ancak devlet medyası verirse halk bilebilir. Başka türlü bu pek mümkün değil. İşte böyle bir ortamda sizin de gerçek bir veriye ulaşabilmeniz oldukça zor. Ama biz yine de gerek batılı istihbarat raporlarından, gerek açık kaynaklardan, gerekse de Kuzey Kore'nin bizzat kendisi tarafından açıklanan bilgiler üzerinden yola çıkalım. Kuzey Kore'nin hali hazırda dünyanın en büyük konvansiyonel askeri güçlerinden biri olduğu üzerinde duruluyor. Yaklaşık 1,21 milyon askerle dünya çapında 4. en büyük muazzaf orduya sahip. Yedek asker sayısı 600 bine yakın. Ülkede zorunlu askerlik erkeklerde en az 10 yıl sürüyor ve 17 yaşında başlıyor. Kadınlarda ise 23 yaşına kadar zorunlu askerlik var. Aynı zamanda dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak kabul edilen Kuzey Kore'nin bu denli büyük bir askeri güce nasıl baktığını merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım. Ülkenin Songun olarak adlandırılan bir stratejisi var. Bu yaklaşım ülkenin tüm kaynaklarının öncelikle ordu için ayrılmasını sağlıyor. Halk yemeğe ulaşmada zorluk çekse de askeri harcamalar için çok ciddi bütçeler ayrılabiliyor. Kuzey Kore'nin askeri gücünden bahsederken hemen kıtalar arası füzeler, taktik nükleer silahlar akla geliyor. Ama biz daha aşağılardan başlayalım. Ülkenin Güney Kore ile arasında askerden arındırılmış bir bölge olduğundan bahsetmiştik. Kuzey Kore'nin bu hat boyunca dizilmiş yaklaşık 5000 topu olduğu iddia ediliyor. Yani herhangi bir savaş durumunda Güney Kore'nin başkenti de dahil en kalabalık bölgeleri Kuzey Kore'den ateşlenecek yüzlerce hatta binlerce roketin hedefinde olacak. Askeri çatışmalar alanında çalışan kim uluslararası kuruluşlar böyle bir senaryoda sadece ilk 1 saat içinde 100.000'den fazla kişinin ölebileceğini yazıyor. Bu topların menzilleri ve etkileri birbirinden farklı. Ancak ülkenin top mermisi ve roket hacmi oldukça yüksek. Yakın bir zaman önce Rusya lideri Putin'in Kuzey Kore ziyaretini bu bilgiyle beraber okumakta fayda var. Sizin de bildiğiniz gibi Rusya kendi roket ve top mermisi envanterini Ukrayna'ya karşı cömertçe harcadı ve yerine aynı hızda yenilerini koyamadı. Rusya'nın bu ihtiyaç için Kuzey Kore'nin kapısını çaldığını, kuzeyinde uzay ve nükleer çalışmalar konusunda Rusya'dan teknoloji transferi istediğine dair haberleri hatırlayıp devam edelim. Amerikan Dış İlişkiler Konseyi'nin raporuna göre Kuzey Kore'nin elinde yaklaşık 5500 topçu ve füze sistemi, 4000 tank ve 2500 zırhlı araç bulunuyor. Şimdi yavaş yavaş herkesin merakla beklediği kısma füzeler meselesine gelebiliriz. Son yıllarda füze kapasitesini geliştiren Kuzey Kore'nin çeşitli özelliklere sahip 1000'i aşkın kısa ve orta menzilli füzesi olduğu iddia ediliyor. Kuzey Kore'ye göre ellerinde bulunan uzun menzilli füzeler ABD'nin bazı bölgelerine dahi rahatlıkla ulaşabilecek kabiliyette. Aslında ülkenin bu teknolojilere nasıl ulaştığı konusunda senaryo oldukça tanıdık. ABD ve Sovyetler Soğuk Savaş dönemindedir ve iki ülkede de muhtemel çatışma yerlerinden birbirinden zıt iki gücü destekler. ABD müttefikine en gelişmiş silah sistemlerini sağlarken Sovyetler de kendi kanatları altına almak istediği başkente füze ve nükleer silah başta olmak üzere stratejik destek sağlar. Kuzey Kore için de durum farklı değil. Füze geliştirme programlarına Sovyetler Birliği'nden aldıkları Sukut-B füzelerini kullanarak başladılar. Takvimler 90'lı yıllara geldiğinde 1500 kilometre menzilli Nodong-1 füzesini duyurdular. 2017'de ise bu kez menzilinin yaklaşık 2000 kilometre olduğunu iddia ettikleri Pukgung-Song tipi füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini söylediler. Hemen ardından Sovyetler Birliği'ne ait R-27 ZYB tipi füzeden kendileri yeni bir füze geliştirdiler. 4000 kilometre menziliyle öne çıkan bu füzelerin testlerinde istedikleri başarıyı yakalayamadılar. Sadece 2 testte istenilen mesafeyi kat ettiler. Ancak çalışmalarına asla ara vermediler. 2022'de ateşledikleri Hwasong-12 füzesiyle 4500 kilometre menzile ulaştılar. Ayrıca ellerinde 13000 kilometre menzilli Hwasong-15 ile 15000 kilometre menzilli Hwasong-17'nin de bulunduğu düşünülüyor. Buraya kadar yazdıklarımız bile başta Güney Kore olmak üzere çevre ülkeler ve ABD için ciddi sıkıntılar anlamına geliyor. ABD kısmını biraz açalım. Mesele sadece Güney Kore'ye verdikleri destek, Japonya ile süren müttefiklik değil. Bölgede çok sayıda ABD askerinin bulunduğu stratejik üsler var. Bu üsler içinde binlerce ABD askeri de görev yapıyor. Kuzey Kore'den ateşlenecek füzelerin buradaki ABD askerlerini hedef alması için birkaç dakika yetiyor. Sadece bu da değil. Dünyanın
Dünyanın diken üzerinde olmasına sebep olan asıl mesele Kuzey Kore'nin 15.000 kilometreden fazla menzile sahip kıtalar arası balistik füzelere sahip olması. Bu füzeler Güney Amerika hariç dünyanın hemen her bölgesinde bir şekilde etki üretebilecek durumda. Ayrıca dünyada çok sayıda ülkenin balistik füze önleme yeteneği olduğunu düşünürsek Kuzey Kore'nin elindeki nasıl bir koz olduğunu daha iyi anlayabiliriz. 2023 yılı Temmuz ayında Hwasong-18 kıtalar arası balistik füzeyi ateşleyen Kuzey Kore, söz konusu füzenin 74 dakikalık uçuş süresiyle 6600 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaştığını açıkladı. Bu gerçekten de korkutucu bir rakam. Kuzey Kore'nin elinde balistik füze fırlatma kabiliyeti olan denizaltılar da var. Bütün işi bilinmezlik olan bir denizaltıdan balistik füze fırlatılması tüm dünyayı dakikalar içinde büyük bir krize sürükleyebilecek ölçüde kritik. Füzeler konusunda bu kadar iyi olan Kuzey Kore'nin Çin Hava Kuvvetleri için benzer şeyleri söylemek pek mümkün değil. Çoğu eski nesil Sovyet ve Çin menşeli farklı tiplerde yaklaşık 950 uçağa sahip Kuzey Kore. Buraya kadar Kuzey'in topçu bataryalarını, denizaltılarını ve balistik füzelerini konuştuk. Şimdi gelelim kimsenin asla açılmasını istemediği Pandora'nın kutusuna. Son yıllarda kimi üst düzey görevlilerin ağzından nükleer silah kullanmak zorunda kalabiliriz tehdidi sizi de çok ürkütüyor değil mi? Çünkü bu silahlar gerçekten de atıldıkları yeri çok geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Binlerce, on binlerce insanı öldürmekle kalmıyor. Bölgedeki tüm yaşamı da uzun yıllar kendine gelemeyecek hale getiriyor. İşte Kuzey Kore'nin elinde de bu etkileri yapabilecek nükleer silahlar var. 1950'de başlayıp 53'te biten Kore Savaşı'na yukarıda kısaca değinmişti. Daha önce Japonya'ya nükleer bomba atan ve tarihin yeniden yazılmasına neden olan ABD, bu süreçte Kuzey Kore'yi de nükleer saldırıyla tehdit etti. Kuzey de bu tehdidin ardından nükleer silah geliştirmesi gerektiğini anladı. O yıllardan beri bu konuda sürekli bir şeyler yapmaya çabalıyorlar. 1950'lerde başlayan çalışmalar büyük bir bilinmezlikle sürerken 2006 yılında tüm dünyanın dikkat kesildiği haber duyuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2006'da Kuzey Kore'nin ilk kez başarılı nükleer denemesi yaptığını açıkladı. Kuzey Kore resmen nükleer güce sahip. Ülkeye yaptırımlar uygulanmaya başladı. Kuzey ise ilk şoku atlattıktan sonra kendi bildiğini okuyacağını dünyaya ilan etti ve 2009'da nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası görüşmeleri askıya aldı. 2006'da bu yola giren Kuzey Kore'nin son nükleer denemesi Eylül 2017'de gerçekleşti. Yerin altındaki test öylesine güçlü bir etki yarattı ki patlamanın hemen ardından Kuzey Kore'de iki güçlü deprem meydana geldi. Kuzey'in bugüne kadar yaptığımız en güçlü denemeydi cümlesiyle duyurduğu test sırasında ortaya çıkan gücün 100 ile 370 kiloton arasında olduğu belirtildi. Bu ABD'nin 1945'te Hiroşima'ya attığı bombadan en az 6 kat daha güçlü bir nükleer bomba anlamına geliyordu. Bu test öylesine güçlüydü ki Japonya ve Güney Kore ülkelerinde meydana gelen kimi yeni depremlerin dahi 2017'deki testle ilgili olduğunu iddia ediyor. Aslında bu testle ilgili sizinle paylaşmak istediğimiz ilginç bir detay daha var. Kuzey Kore nükleer denemeden sonra test sahasını uluslararası medyayı davet ederek kapatmıştı. Tesiste nükleer denemeler için kullanılan 3 tünelin girişiyle gözlem kuleleri, bir dökümhane ve personel konutları imha edilmişti. Ancak imha töreninde bağımsız uzmanlar hazır bulunmadığı için tünellerin tekrar kullanılamayacak duruma gelip gelmediği bilinmiyordu. Ta ki 2022'ye kadar. ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun paylaştığı uydu görüntülerinde Kuzey Kore'nin nükleer tesisteki bir tüneli genişlettiği açıkça görülüyor. Görüntülere göre tünelde inileme çalışmaları yapılmış ve hazırlıkları tamamlanmıştı. Kuzey Kore 7. nükleer testine hazırdı. Beklenen nükleer testin henüz gerçekleşmediğini belirtip devam edelim. Nükleer silah dendiğinde hepimizin aklına Japonya'ya atılan D bomba gelse de gelişen teknolojiyle birlikte bu silahın da farklı türleri ortaya çıktı. Bu noktada taktik nükleer silahların öne çıktığını söyleyebiliriz. Bunlar yine son derece etkili olmakla birlikte çok daha küçük alanlarda etki üretmek üzerine tasarlanmış silahlar. Taşınması, hazırlanması ve ateşlenmesi klasik nükleer bombalara göre çok daha kolay. Kuzey Kore'nin elinde çok sayıda taktik nükleer bomba olduğu biliniyor. Kısa sürede çevresini cehenneme çevirebileceği beklentisi biraz da bu güce dayanıyor. Buraya kadar Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşanan karşılıklı resleşmeyi, Kuzey'in sahip olduğu askeri kabiliyetleri ve ellerinde bulunan stratejik füzeleri konuştuk. Tüm bunları anlatmamızın sebebi ilk başta da söylediğimiz gibi haritada yerini dahi gösteremeyeceğimiz bir adaya atılan 200 topçu mermisi değil. Japonya hızla silahlanıyor. Çin etrafının ABD müttefiklerince kuşatıldığını düşünüyor. Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın tükenen cephanesine Kuzey Kore'den hayat öpücüğü geliyor. ABD donanmasını bölgeye göre yeniden şekillendiriyor. Yetmiyor, tüm gözler Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak seçimlere kilitleniyor. Güney Kore'de muhalefetin en etkin isimlerinden biri herkesin gözü önünde boğazından bıçaklanıyor. Bölgede belli
ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Eller tetikte, gözler karşı taraftan gelecek en ufak bir hamlede. Kore Yarımadası 70 yıl sonra yeniden dünyanın bir numaralı kriz bölgesi haline geliyor. İşte o zaman Kuzey Kore'nin ve ülkenin tartışılmaz lideri Kim Jong-un'un elini daha net görüp ne kadar ileri gidebileceklerini tartışabileceğiz. Gerçekten de ellerindeki balistik füzeleri, nükleer silahları, binlerce roketi ateşleyebilecekler mi? Yoksa bunlara fırsat bulamadan büyük bir darbe mi yiyecekler? ABD bu işin neresinde olacak? Çin yaşananlara ne tepki verecek? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninin artık bu yükü kaldıramadığı ve demode kaldığı yüksek sesle konuşulur oldu. Silahlanma yarışının giderek arttığı 21. yüzyılda yeni bir dünya savaşı görür müyüz bilinmez. Ancak hepimizin bildiği bir gerçek var. Rusya'nın dünyaca ünlü yazarı Anton Çehov'un ünlü sözü şöyleydi: eğer ilk perdede duvarda asılı bir silah varsa o silah ikinci veya üçüncü perdede mutlaka patlar. Görüntülere göre tünelde inileme çalışmaları yapılmış ve hazırlıkları tamamlanmıştı. Kuzey Kore 7. nükleer testine hazırdı. Beklenen nükleer testin henüz gerçekleşmediğini belirtip devam edelim. Nükleer silah dendiğinde hepimizin aklına Japonya'ya atılan D bomba gelse de gelişen teknolojiyle birlikte bu silahın da farklı türleri ortaya çıktı.